ailem, annem, babam da Siirt'te doğmuşlar. Çok küçük yaşta gelmişler. Babam da annem de yani biri 6 yaşında, biri 3 yaşında. Annem 3 yaşında, babam 6 yaşında. Her ikisi de o zaman Haydar'da oturmuşlar. Haydar'da yetişmişler. Okula Haydar'da ismini şu an hatırlayamadım da okul aynı okula gitmişler. Sonra babam askere gidiyor, evleniyor. Evlenmeden önce annemle evleniyor. Askere gitmeden önce. Hatta 2 çocuğu varmış askere giderken. 18 yaşında mı ne evleniyor bu annemle. Annem asker bekliyor, asker yolu bekliyor. 2 çocuklu. Sonra 3. kardeşim babam tezkere alıyor. 3. kardeşimiz geliyor demek ki. 3 yani babam tezkereyi alıyor. 3. çocuk doğuyor. Böyle sonra Edirnekapı'da evlenmiş annem. Edirnekapı'ya gelmiş. 3 katlı böyle eski tarihi bir ev, tahta ev. Hatta giriş bir odalı bir yerde oturmuş. Yani 4 çocuk da orada. 5 kardeşiz ama 4 çocuk da orada doğmuş. O tek gözlü odada. Sonra işte ben ilkokul çağına gelirken Vefa'ya taşındık. Edirnekapı'dan. Vefa Bozası'nın hemen biraz aşağısında. Çocukluğum orada geçti. Yani aşağı yukarı orada da ilkokul 2. sınıf orada okudum. Vefa'da Atatürk İlkokulu'nda. Sonra Fatih'e geldik. Tam Şeyhülislam Hayri Efendi'nin sokağını, Tetümmeler Sokak. Çok nezihti o zamanlar. Çok güzel, hala güzel. O zamanlar çok böyle nezih. Fatih'in en nezih semtiydi. İstanbul'un en nezih semtiydi Fatih. Şeyhülislam'a orada 3, 4, 5'i Şeyhülislam Hayri Efendi'di. Önce Taş Mektep'e yazıldım. Taş Mektep'te bir hafta gittim Taş Mektep'e. Sonra benim sokağımda Şeyhülislam Hayri Efendi olduğu için beni bir hafta sonra Şeyhülislam'a gönderdiler. Orada bitirdim 3, 4, 5'i. Kardeşlerim de aynen. Hepimiz böyle 4 çocuk da Şeyhülislam Hayri Efendi okulunda okuduk, bitirdik. Sonra ortaokula Fatih Lisesi'ne geldim. Kız kardeşim de ben de Fatih Lisesi'nde okuduk. Kız kardeşim de oradan mezun. Ben de erkekler de Gelenbeyi Ortaokulu'na okudular ikisi de. Sonra işte yıllarımız orada geçti. Fatih'te bayağı yani kaç sene bayağı bir oturduk orada. Hala annem orada o sokakta oturuyor. Tetümmeler Sokak'ta. Arkadaşlarım, liseden arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarım. Hepimiz o sokağın hemen hemen bir alt sokağında, büyük sokağında oralardayız. Hala akrabalarımın çoğu o taraftalar. Gene o Tetümmelerin ders vekili sokaklar. Yani ne diyeceğim, Sankiyedim Camii'ne giderdik Ramazan'da. Ramazan ayında Sankiyedim Camii'de namaz kılmaya giderdik yani. Sonra Kadınlar Pazarı'nda gene Siirtlilerin ismini şu an hatırlayamadım. 2 tane cami var. İkisine de bir gece ona giderdik. Sırayla Sankiyedim Camii babam götürürdü bizleri, annem falan hepimiz. Yani Ramazanlarda çok güzel, çok canlı geçerdi. Çocukluğu bile çok koşa koşa giderdik camilere. Çok seviniyordum. Yani çok mutlu oluyordum. Çocuktum ama çok mutlu oluyordum teravih kılacağız diye. Böyle yani ne diyeyim, çok güzel. Sokaklarda o zaman hatırlıyorum. Kış aylarında bozacı geçerdi. Boza diye bağırır gecenin 12'sini. Biz üzülürdük. Ben çok üzülürdüm. Ya biz sıcak evde oturuyoruz. Bu insan yazık değil mi? Gece 12'de boza satmaya çıkmış, 11-12 civarı böyle. Yoğurtçuları hatırlıyorum. Ellerinde zillerle. Yoğurtçu, sütçü, onlar çocukluğu öyle sokak aralarında gezerlerdi. Omuzlarında şöyle ne derler, tahtanın üstüne yoğurtlar sırtlarına taşır insanlar. Böyleydi.
Ya anlatayım, çok yani çok güzel, hala güzel. Fatih'imiz hala güzel. Çok kıymetli. Ben çok seviyorum. Çok bir ara taşınmak istedim ama Fatih'i gerçekten çok seviyorum. Her böyle türbeden geçerken bir insan huzur buluyor zaten Fatih türbesinden geçerken. Mutluyuz yani. Fatih'imizi çok seviyoruz. Çok mutluyuz. Yani ben kardeşlerin en büyüğüydüm. Biraz babam beni çıkartmazdı da öbür küçükler çıkardı. Ben daha çok annemin yanında sağ koluydum, yardımcıydım. Yani biraz tutucuydu babam da açıkçası. Ama kız kardeşim, erkek kardeşim, onlar yaşları 1 yaş olduğu için araları, onlar sürekli çıkarlardı. Evet, çıkarlardı onu. Ben pek çıkmazdım. Evimiz işte doğduğumuz ev tek göz odaydı. Sonra vefada 2 oda, küçük 2 odamız vardı. Sonra Fatih'e geldik. Tetümmeler Sokak'ta gene böyle 3 katlı bir betonermeydi orası. 3 katlıydı orası. Çift daire ama 3 katlıydı. O hala aynı şekil durur, yıkılmadı. Hemen sonra orada da 2-3 yıl oturduk. Hemen yanı başında sonra bina yapılınca oraya taşındık. Yani ilkokulu bitirmemiştim. Oraya taşındık. Şimdi hala o binada oturuyor annem. Hala bina durur. Bayağı, ama binanın eski halini bilmiyorum. Biz orayı inşaat halindeyken geldik, gördük yani. Edirnekapı'da da anneannem otururdu aslında. Dayım ve anneannem, tahta evleri vardı. 2 katlı tahta evdi. Yürürken takır tukur merdivenler sallanırdı böyle. Öyle bir ses yapardı. Yürüyünce ses yapardı tahtalar falan. Bahçe içinde güzel cumbalı bir evdi. Aşağıda tek göz bir odaydı. Anneannem kalırdı. Üst katta da dayım ve çocukları. Orası çok güzeldi. Hep sokaklar zaten çok eski tarihi evlerdi. Hep cumbalı. Tam Kariye Camii'nin, şimdi müze diyoruz, tam caminin tepesinde yokuştan inerken 3. 4. evde. Ama şimdi tabii ki hep yıkıldı o evler. Surların dibinde çok, yani hakikaten çok tarih kokan bir yerdi orası da, Edirnekapı. Sonra bir gün işte çocukluğumuzda Kariye Camii'ne gittik. Dayımın çocuklarıyla. İçini gezdik. Çok etkilendim. Çok güzel. Meryem Ana'nın portresi duvarda. Kocaman şöyle büyük bir portre. Kucağında da Hazreti İsa kucağında. Duvarlarda bütün böyle anlatamayacağım kadar değişik böyle mozaik gibi yapılmış. Çok güzel, ne diyeyim, o kadar güzeldi ki değişik. Onlar sonra zamanla hep çalındı, götürülmüş ne yazık ki. Çok üzüldük tabii, çok üzüldük. Sonra televizyonlarda duyduk ki Kariye Camii'nden işte bir sürü kıymetli tarihi eserler gitti diye. Duvarlarda tablolar çok harikaydı, o kadar güzeldi. Yani çocukluğumda hatırladıklarımla, yani keşke daha kalsaydı da hala o güzellik görebilseydik. Çok güzel, çok turist geliyordu. Müthiş, o zamanlar akın akın turist geliyordu yurt dışından. Böyle bir şaşırıyorduk. Ne kadar önem veriyorlar, değer veriyorlar buraya diye. Çok, otobüslerin biri gidiyor biri geliyordu. O kadar çok turist geliyordu. Şimdi de artık ne yazık ki bir şey kalmamış. Birkaç yıl önce görmüştüm. Hiçbir şey kalmamış. O tarihi güzel duvarlardaki o sütunlarda neler vardı, ne anlatamayacağım. O kadar güzel tablolar, resimler duvara nasıl işlenmiş, nasıl mozaik şeklinde yapılmış, yani o kadar güzeldi. Sinan Ağa Mahallesi'nde yaşadık. Sinan Ağa Mahallesi, Tetümmeler Sokak. Bildim bileli orada çarşamba pazarında hep pazarımız vardı. Ben çocukluğumdan beri hep o pazar vardı. Yani ben
hep vardı o pazar. Hiç yani bir ara kaldırılacak diye konuşuldu. Biz çok üzülmüştük ama hala yok artık, yerleşti. Çünkü çok tarihi bir pazar, çok büyük bir pazar. Yani daha da büyüyor. Sokaklarda hala çok, benim zaman genç kızlığımda çok yabancı, yurt dışından şeyler gelirdi pazara. Antika, her şey böyle değişik, çeyizden tutun, cam eşyalarından tutun, kaşıklara kadar pazarda kaliteli, böyle dışarıdan, Almanya'dan gelen, yurt dışından gelen, ne diyeyim, Arap ülkelerinden miydi, İran tarafından çok tarihi şeyler çok gelirdi. Şimdi o kadar yok. Şimdi yok o kadar yani. At pazarı vardı. Annemlerin tam karşı paralelinde at pazarı vardı. Ama tabii at pazarında neler yapıldığını bilmiyorum. İsmi at pazarıydı. Tabii benim çocukluğumda gördüm, sadece orada tamirhane, oto tamirhaneleri vardı. Yani başka çok eskilerden neler yapıldığını onu bilmiyorum. Benim bildiğim sadece oto bakımı falan. Şimdi onlar da kalktı. Nargile falan, kahve, o tip şeyler, kahve yapıldı daha çok. Gene de güzel yani. Hiç olmaz orası bir bakıma açıldı. Güzel, şık bir yer oldu. Gençlerin daha çok takıldığı, bizler değil de gençlere daha çok hitap ediyor. Fatih'te yoktu da Edirnekapı'da çok vardı. Edirnekapı'da komşularımızdan çok vardı. Rumlar falan vardı. Ermeni değil de Rum daha çok. Rumlar çok vardı. Rum komşularımız çok vardı görüştüğümüz. Annem falan görüştü komşu, ama çok iyi insanlardı. Bambaşka, yani çok iyi insan. Hiç zaten ayırt edilmezdi Rum mu, Türk mü, Müslüman mı. Hiç sen Müslümansın değilsin, öyle bir şeyler katiyen yoktu, katiyen. Çok güzel bir şeyimiz vardı, komşuluklarımız vardı. Her birbirimize çok koşardık yardımlaşmaya, bir ihtiyaçları varsa onlar bize, bizim onlara, yani bir şeyler ihtiyaçları varsa ailem, yani annem, biz çocuktuk da annem falan, babam daha çok yardımcı olurlardı ama komşuluklarımız gerçekten güzeldi. Vefada da hatırlamıyorum da bir tek Edirnekapı'da olduklarını daha çok hatırlıyorum. Edirnekapı'da çok vardı. Sonra ne oldular? Gittiler bir yerlere, bilemiyorum. Düğün sünnet yani çocuklar, yani durumu iyi olanlar düğün salonlarında yapıyordular. Bayağı böyle şaşalı, güzel. Durumu olmayanlar da işte bir mevlütle falan evde yapıyorlardı. Çocuklarını yani ne diyeyim, yokluktan işte giderlerdi ama komşularım, insanlar çok yardıma koşarlar diye, ihtiyaçları varsa bir şeye yaparlardı. Bayramlar, kandillerde, şimdi bizde yaşlı olduğu için anneannem, babaannem hep bizdeydiler. Çoğunlukta, bilhassa böyle Ramazan'da, bilhassa bayramlarda. Fatih Camii yakın olduğu için hemen zaten yakın dibindeyiz Fatih Camii'nin, annemler. Anneannem, babam hep Ramazan'ı bizde geçirirlerdi. Hatta iftara camide kalırlardı. Annem de onlara iftarlık getirirdi. Babaannem, anneanneme, tabii oradaki arkadaşlarına falan evden yaptığı yemeklerden teravih de kılıp öyle gelirlerdi. Biz de işte onlar yer tutsunlar diye, çünkü çok kalabalıktı. O zamanlar bile, bizim çocukluğumuzda bile çok kalabalıktı oralar yani. Fatih Camii'ne girebilmek. Biz de aklıma geldiğince, yani o küçük Kadınlar Pazarı'ndaki camilere gidiyorduk ama anneannem, babaannem hep bütün 30 Ramazan'ı Fatih Camii'nde geçiriyordular. Çok güzeldi. Bayramlarda da herkes, yani akrabalar hep bize gelirdiler. Yaşlılar bizde diye. Bize gelirlerdi. Bayram çok coşkuluydu tabii ki, biliyorsun. O zamanlar, şimdi bilmiyor, yapılmıyor da o zamanlar öyle günler, bir hafta önceden yemekler yapılır, tatlılar, işte hazırlıklar yapılır.
Ev temizlikleri şöyle böyle. Yani bayramda full 3 gün Ramazan bayramı. 3 gün full doludur. Dolu olurdu. Sabahtan başlanırdı akşama kadar. Böyle kurbanda da aynı. İşte babam kurbanı keserdi. Bahçemiz vardı. Bahçede kesilirdi. Şimdi onlar hep yasaklandı. Kalktı zaten. Öyle evlerde falan bahçelerde kurban kesimi yok. Belki köylerde yapılıyordur. İstanbul'da öyle bir şey yok. Kurban Bayramı'nın hazırlıklarında tabii birkaç gün önceden hazırlıklar var yemekler için. Önce tatlılar yapılır. Bizim kendi Siirt'e özel yöreye ait sigara böreği gibi hamurlar açılır. İçine ceviz doldurulur, kızartılır ve şerbete atılır. Sonra zamanla annem gene şey yapmaya başladı. Böyle burma kadayıf onlardan yapıyordu. Mutlaka bizim gene böreğimiz vardır. Tatar böreği derler ama onu da biz de yapıyorduk mutlaka. Dolma, etli dolma yapardık. Zeytinyağlı yok. Bilmez bizimkiler zeytinyağlı. İstanbul'da öğrendiler zeytinyağlıyı. Bizim yani oradan gelenler daha çok etli sarma, etli pilav, nohutlu, bol nohutlu böyle pilav. Mutlaka kuru bamyadan yemeğini, komposto, mutlaka kayısı üzüm karışımı komposto. Hatırladığım kadarıyla işte turşu falan herhalde ev turşu. Hep o zamanlar ev turşusu, evde yapılan turşulardı. Güzel evde uğraşırdık, yapardık. Önce biz yemeden önce bizde adettir. Semtinizde en ihtiyaç sahibi olan aileye o yaptığımız yemekten böyle bir tepsiye hazırlanır. Önce o fakir aileye giderdi. Biz yemeğimizi daha yemeden önce. Bayram sabahı bizde bir de kahvaltı değil, yemek yapılır. Yemekle otururduk sofraya. Yani yıllarca hep böyle geçti. Hep sabah bayramda camiden babam gelirdi bayram sabahı. İşte bu yemekler konulur. Usulleri, adetleri öyle. Tabii şimdi bizler artık bıraktık. Ben de bir zamanlar yaptım, ben de bıraktım. Kahvaltı, yemeği daha çok akşama bırakıyoruz, yapıyoruz. Yemeğimizi önce işte o fakir aileye gider o yemek. Komşu veya yakınınızda, mahallede kim varsa ihtiyaç sahibi ona giderdi. Sonra biz oturduk, güzel bir sofra hazırlanırdı. İşte gelenler, bayram sabahı gelenler olursa erken gelenler hep beraber otururduk. Amcamlar, hatta amcamların çoğu, babamlar 6-8 kardeşler, annemler 6 kardeş. Yani sabah gelenler sofraya rastlayan, sonra gene gelenlere ikram yapılırdı. Yani sorulmazdı zaten bizde aç mısın? Gelene mutlaka yemek sunulurdu. Böyle mahallede çocuklar el öpmeye kapıyı çalar, bayram harçlığı almaya gelirler. Babamın o şeyi böyle hep bir kabın içinde paralar durur. Bir de şeker, kağıtlı şekerler. O zamanlar meşhur, hala meşhurdu. Ali Muhittin Hacı Bekir çok meşhurdur. Hala da biz de hala devam eder alırız. Oranın şekerlerini falan işte ikram ederdi. Çocuklara mendil, annem mendil hazırlardı. Hep mendiller, kız çocuklarına mendil, erkek çocuklarına da erkek mendil hazırlardı böyle. Mendil, işte para, şeker, böyle çocuklar mutlu mutlu koş. Şimdi yazık çocuk, kimse gelen de yok, veren de yok şu zamanda ne yazık ki. Gene bilen vardır, yapıyordur mutlaka. Pandeminin öncesinde bize de gelirdi, hor da oturuyorum ama bize de gelirlerdi, verirdim. Ama pandemiden sonra çocuklar da artık kesildiler, gelmiyorlar. Böyle yani çok güzel günlerdi. Çocuklar işte o topladıkları harçlıkları dönme dolaplar geçerdi böyle demirli. Kişi sahibi böyle döndürür, çocukları bindirir. Çocuklar onunla binerlerdi. İlkokul mutlaka her yıl 23 Nisan şeylerine katılırdık. Merasimlerine ve de o merasimlerde
Ben ve erkek kardeşim izci olduk. Hep izci kıyafetimizden her yıl o 23 Nisan'da Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni yapılırdı. Ama bütün anneler, babalar, tanıdıklar, akrabalar herkes resmi geçit törenine gider, kordon yaparlardı, dururlardı. Biz de işte bize de sıra ama tabii sabahın erken saatine gider çocuğuz. Bazen hava olur, yağışlı olur mu korkarız. Ne kadar olsa ince dikilirdi, özel dikiliyordu hepimize zaten. Üşürdük. Ama çok güzeldi. Ben izci olduğum için o kadar çok ama arkadaşlarım çok böyle incecik kıyafetler giyiyorlar. Çok üzülüyordum onlara. Ben hatta izci bayrağı bende vardı. Hocamız bana verdi, izci bayrağı. Kardeşim de trompet çalardı. Sırayla işte Fatih'ten Yavuz Selim geçer. Yavuz Selim Hırkay Şerif, Fatih Mektebi, arkadan Şeyhülislam. Sırayla yani Fatih'teki ne kadar okul varsa sırayla herkes resmi geçit alkışlar içinde böyle. Çok eğlenceli, çok güzel günlerdi. Ya şimdi çocuklar öyle bir şey görmüyorlar ne yazık ki. Öyle bir şey yok. Yani hep her 3 yıl ben 3. 4. 5. sınıfta hep katıldım. İzci kıyafetimle resmi geçitlerde hep bulundum. Babam daha askere gitmeden önce bir Yahudinin yanında Eminönü'nde Nimet ablanın sırasında piyangocuydu. İsmini de şu an hatırlamaya çalışıyorum. Bir Yahudi, ama yok önce Yahudiydi. Sonra babam askerden geldikten sonra Yahudi vefat ediyor. Ondan sonra o küçücük bir dükkanda yani damga pul ve piyango satardı babam. Onun yerine geçti. O dükkanı işte kendi şeyine geçirdi, aldı. Ne yapıyoruz? Kira mı ödedi? Herhalde kiracıydı orada. Ondan sonra o işi yaptı. Bayağı arkadaşları falan babamın hep Yahudilerdi. Çok böyle yakın, çok da severlerdi babamı, rahmetli babamı. O da çok iyi bir insandı ve de çevresi çok sevdirmişti kendini. Yani her tip insan. Bir de çok yardımsever bir insandı. Fakire koşar, ölüme koşar, kimsesize koşar. Yani kimsesinin ölen oldu mesela mahallemizde kaç kişi. Onları gider yıkamaya kadar götürür. O zamanlar böyle araçlar bu kadar yok. Devlet yani belediye bu kadar çok faal değildi. Kendi cebinden harcar. Babam böyle çok yardımsever bir insandı. Hatta apartmanımızda gene çok böyle kimsesiz bir insan vardı. Eyüp Sultan'a hatta o zaman 60 sene önce Eyüp Sultan'a gömüldü adam. Babam bunu hep kendi halletti, yaptı, yatırdı, yeri aldı. Böyle de meraklı, çok yardımsever bir insandı. İşte yani Eminönü'nde de çok sevilen Şeref Bey, Şeref abi derlerdi. Başka bir şey demem. O kadar çok sevilirdi babam. Giderdik böyle ayda bir babama, küçücük annem, ben ve kız kardeşim. Kız kardeşim daha küçüktü de ben biraz daha böyle 12 yaşlarında. Oraya babama gidiyoruz diye çok mutlu oluyorduk. Babam da bizi alırdı. Çocuğuz, bir lokantaya getirir. Esnaf lokantası. O zamanlar böyle lüks lokantalar yok. Esnaf lokantası vardı. Orada giderdik. Meşhur işte köfteci var. Bir gün köfteciye götürür. Başka zaman başka şeye götürür böyle. Giderdik annem. Orada ihtiyaçlarımızı hep babam alırdı. Yani oralardan çocuk bizi öyle bir yere götürüp de almak yok. Babam kendine getirirse biz onu giymek zorundaydık. O zamanlar Eminönü çok böyle Anadolu'nun bir numaralı merkeziydi. Anadolu'dan çok tüccarlar gelirdi alışveriş yapmaya. Çok gelirdiler. Yani akın akın buradan, oralarda konfeksiyon yoktu ki hep buradan İstanbul'dan götürürlerdi. Tahtakale, Eminönü, o mercanlar, oralardan çok böyle tüccarlar gelip alışveriş yapıp giderlerdi. Şimdi artık her yerde ama gene İstanbul'dan gelip alanlar gene hala devam ediyor. Yani Eminönü, Tahtakale İstanbul'un beyniydi. Çok güzeldi. Hala da güzel. Ben çok severim Eminönü'ne ince çok bayılırım. Gezmeyi çok severim.
Gezmek için çocuklukta e, yazın çocuktuk, daha çok küçüğüz böyle. Florya plajına götürürdü babam bizi. O zaman 5'incimiz yok, 4 kardeş. Florya plajına, her hafta Florya plajına giderdik. Sonra bir müddete şeye gittik. Şimdi hala var ama Sarıyer'de Altınkum'a giderdik. Çocuğum, yani küçücüğüm, gene 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında falan. 9 bile yokum yani, daha küçük. O Altınkum'a giderdik. Şimdi ben bu sene gittim, gezdim oraları. Yani bizim çocukluğumuzdaki gibi değil. Herkes parsellemiş böyle bir şeyi. O zamanlar boydan boya o ne diyeceğim? Telli Baba'dan sonra orası boydan boya sırf Altınkum'du. O kadar güzeldi. Şimdi baktım yok, taş maş, çok, hakikaten çok güzeldi çocuklukta. İstanbul başka güzeldi. Bu sene gittim, hatta en son bu sene gittim. Üzüldüm de yani. Hep beton yığını olmuş. Yani o güzel sahil gitmiş. Çok güzel bir sahili vardı Sarıyer'in. Sonra nereye gittik? Artık birazcık daha demek ki serpildik, büyüdük. Bu sefer çok, dedim ya, Yahudi arkadaşları babamın çoktu. Bu Yahudiler hep adalara giderlermiş. Herkesin yeri varmış adalarda. Babam da, biz önce birkaç yıl şeye gittik. Kira ev tuttu. 3 aylık bir ev tuttu. Biz Heybeli'ye gitmeye başladık. Yani aşağı yukarı ben diyeyim sana, yani 58 yıldır, belki 57 yıldır yani adalara gidip geliyoruz. Çok eski. Sonra birkaç yıl sonra bir baktım, 3-5 seneden sonra babam ev sahibi oldu. Ev aldı. Çok seviyordu çünkü adaları çok seviyordu. Bir de yüzmeyi çok seven bir insandı rahmetli. Orada gene biz artık ev aldıktan sonra artık kaç yıllık adalı olduk. Yani seviyorum, ben de çok seviyorum, adalar çok güzel. Yani hala gezerken o tarihi kokar, mis gibi. Tabii o çocuklukta açıktı her taraf. Serbestti. Bu kadar pahalılık yoktu. Bir tane plaj vardı. Durumu olan insan giderdi plaja. Bütün açıklıktı zaten. O bütün kenarlar, nereden istersen girebiliyorsun. Çünkü adın her tarafı deniz. İstediğin yerden deniz. Para isteyen yok, bir şey isteyen soran yok. Şimdi pandemide bir kapattılar zaten o ormanı, bir de yaktılar. O zamanlar öyle orman yangınları çok yoktu bizim çocukluğumuzda. Şimdi çok yazık, acımasız insanlar yapıyorlar. Şimdi pandemide bütün kapanmış. O kadar üzülüyorum ki o ağaçların altına bizim tarih kokar. O kadar güzel anılarımız çok, fotoğraflarımız çok. O adalarda, o ağaçların altında her gün denize giderdik. Her gün yani o burunlar değil o kadar kenarlardan sahilden. Babam hele ki sabah erkenden eve çok yakındı. 5 dakika denize girmek. Hemen girer denize, gelir, duşunu alır ve İstanbul'a, Eminönü'ne vapura biner, İstanbul Eminönü'ne gelirdi. Yani şimdi çok güzel adalar ama o eski şeyi yok. Öyle pahalılık yok. Tahta masalar vardı, tarihi masalar vardı. Şimdi artık her şey değişti. Her şey değişmiş. Eski bir şey yok. Ya mesleğim Fatih'te gene meşhur, ben lise dönemini bitirmiş miydim? Bitirmeden mi yazıldım? Bir kısa dönem 4 aylık bir şeye gittim. Melek Öztürk, Fatih'te hala vardır. Melek Diçki dikiş kursuna gittim. İşte orada birazcık kendimi, yani el alışkanlığı, annem meraklıydı dikişe. Ondan sonra oraya gittim. Sonra işte bir 19 yaşlarında babamın arkadaşın hanımı vardı Hayri Bey'de, Hayri Akduman, İstanbul'un modacıları, ünlü modacıları. O Ermeni Bey'in hanımı orada çalıştığı için babam da söylemiş, oraya girdim ben de. Orada başladım çalışmaya, artık A'dan Z'ye bilmediğim çok noktaları orada öğrenmeye başladım.
Güzeldi, çok güzeldi o zamanlar. Dediğim gibi yani bu 45 sene önce falan. Orada öğrendim, dikiş yapmayı geliştirdim kendimi. Sonra işte evlendik, çocuk sahibi falan olduk. Bıraktık yani. İşi bıraktım ama sonra kendim gene evde kendime dikiyordum, anneme dikiyordum. Yakınlarım isteyenlere dikiyordum, bir şeyler yapıyordum böyle. Nişantaşı Vali Konak'taydı. Çok ünlü modacı Hayri Akduman. Önce bir Ermeni bir şeyin yanında yetişti. Şu an hatırlamaya çalışıyorum. Onun yanında Gizella diye Harbiye'de. Onun yanında yetişmiş. O da bayağı ünlü, yani kendini o kadar kanıtlamış ki yani hakikaten İstanbul'un sayılı ailelerine dikiyordu. Sonra biz de işte onun yanına girdik. Öğrendim çok şeyleri, yani bilmediğim çok şeyleri öğrendim. Bir de iş hayatı insanı pişiriyor. İnsanları tanıyorsun. İletişimim iyiydi. Bir de sessiz bir bayandım yani. Sessiz, ne derlerse peki diyenlerdendim şimdi. Şimdi tabii artık bitti her şey ne yazık ki, ama güzel bir arkadaşlığım oldu oralardan, yetiştik. Güzel dostluklarımız oldu. Böyleydi, çok güzeldi, orada da çok güzel. Nişantaşı bir harika bir yerdir zaten. Çocuklukta babam bizi çok şehir tiyatrosuna getirirdi. Fatih Şehir Tiyatrosu'na. Çok gelirdik. Her oyun değişiminde babam bilet alır, hepimizi getirirdi, hepimiz giderdik yani. Bir sinemaya da karı koca babamla annem kendileri Fatih Renk Sineması vardı Halıcılar'da. Renk sinemasına giderlerdi. Biz de annem de artık genç kız olduk, büyüdük. Zevk sinemasına gelirdik. Annem bizi getirdi. Böyle o zamanlar çok meşhurdu Cüneyt Arkın'ın filmleri falan, sanatçıların, böyle şarkıcı sanatçıların, giderdik. Sonra babam gene meraklı bir adamdı. Şeye getirdi bizi birkaç kere Taksim Belediye Gazinosu'na. O zamanlar çok meşhurdu, o zamanlar Nuri Sesi Güzel, hatırladığım kadarıyla. Behi Aksoy, çok çocuklukta işte. Başka kimle? Emel Sayın'la galiba. Bir kere de Emel Sayın'a geldik. Yani ama çok çok ilkin şeye Behi Aksoy, sonra Nuri Sesi Güzel. Babam severdi böyle eğlenceli şeyleri, yerleri. Sonra Vatan Caddesi'nin Luna Park'a, kadınlar matinesine başladık. Annem, komşular falan giderdik Luna Park'a. Orada da bayağı artık o zamanlar Hülya Koçyiğit çıkmıştı, ona gelmiştik. Neşe Karaböcek. Başka hatırladıklarım, gene Emel Sayın. Vardır çok, birkaçları şu anda hatırladıklarım, onlar geldik Luna Park'a. Bir kere de şeye geldik, Gar Gazinosu'na. Yenikapı Gar Gazinosu'na. Oraya da gene çok güzel, Gar Gazinosu bayağı güzeldi. Böyle şahşalı bir salon. Çok güzel bir salondu orası da. O Gar'a da geldik. Başka bize en yakın yerler buralardı yani. Çok uzak yerler de gitmedik yani, buralar Yenikapı, Luna Park, Taksim. Ulaşım, çok otobüse binmezdik. Taksiyle daha çok o zamanlar, taksi. Ya dolmuş çok vardı. Bizim buradan Fatih'ten çok dolmuş vardı. Edirnekapı tarafına gideceğiz, minibüsler vardı. Eminönü'ne gideceğiz, gene dolmuş çoktu. O zaman dolmuşlar böyle üçlüydü. Büyük dolmuşlar vardı, siyah böyle mesela. Dolmuşlara çok, mesela çok Eminönü'ne dolmuşla giderdik. Çok dolmuş var. Öyle otobüse pek binmezdik. Çok dolmuş kullanırdık. Otobüse de çok uzak bir yere, mesela Sarıyer'e gideceğiz ya. Oraya otobüsten giderdik. Eminönü'ne giderdik. Eminönü'nden Sarıyer'e binerdik. Öyle çok sık da vesayetler yoktu yani. Bir otobüs bekliyorsun, bayağı bir bekliyorsun. Yarım saat, bir saat belki de bir otobüse binebilmek için. Emirgan'a çok giderdik. Babam bizi Emirgan'a çok getirirdi. O Emirgan'ın
o güzellikleri, bahçelerdeki o çiçekler, hala da böyle fotoğraflarımız vardır Emirgan'da. Çok güzel bahçeler var çiçeklerin arasında. Emirgan'dan sonra başka nereye giderdik? Orada piknik yapardık. Piknik serbestti, o zamanlar da serbestti. Piknik yapardık Emirgan'da. Sonra sahilde otururduk. O bahçelerde çay falan içerdik Emirgan'ın sahilinde. İşte giyim olarak diyorum, babam alışverişimizi yapardı. Yiyecek olarak da Kadınlar Pazarı vardı. Kadınlar Pazarı'ndan çok alışveriş yapardık. Sebze olarak da pazardan. Annem çok çıkardı pazara. O zamanlar hamallar vardı böyle. Çok alışveriş yapardı. Artık bir haftalık meyvasından tut, sebzesinden tut, bütün şeyden alırdı. Pazardan alırdı. Ama Kadınlar Pazarı'nda da daha çok, orada da bizim mesela meşhur içli köftelerimiz falan var ya, bulgurumuz, işte yani peynir, bizim gene meşhur memleket peynirleri o zamanlar gene vardı. O zamanlar gizliydi. Sonra belediyemiz, Allah razı olsun, oraları şey yaptı. O eski yıkıntı yerleri yıktı. Çok güzel bir pazar yaptı oraya. Herkese dükkanlar. Çünkü açıkta etler kesilip satılıyordu. Çok, bundan 25 sene önce. Çok kötüydü. Et almazdık. Biz de eti kasaptan alırdık. Semtimizin kasabından alırdık ama işte bu bulgurdu, işte bu şeydi, otlar falan gelir. Onları ne diyeceğim, memleketten gelen otlar. Bizim gene memleketin meşhur bir ekmekleri vardır şöyle. Suya koyup ıslatırlar. Onu anneannem, babaannem çok yerdi. Biz değil de onlar, çok yaşlılar, çok seviyorlar memleket ekmeği diye, onları alırdı annem. Yani çocukluğumuzda çok lokantalara gitmezdik. Diyorum, bir tek Eminönü'nde bir esnaf lokantasını biliyorum. Yani çok, o zamanlar böyle revaçta değildi bu kadar restoranlar. Hep ev yemekleri, tencere yemekleri. Evde annem çok meraklıydı. Hep evde yerdik yani. Ha, eğer bir piknik olan bir şey gideceksek evden hazırlanıp gene götürürdük. Öyle dışarılarda falan böyle şeyler yoktu. Şimdi artık acayip oldu. Şimdi her şey dışarıdan, her şey dışarıdan. Yani bir pikniğe gideceğiz. Annem uğraşırdı. 2 gün önceden başlardı sarmalar yapmaya. Da o zaman yazlığa gitmezden önce. Kadıncağız börekler yapardı. Hazırlardık onları falan. Öyle giderdik. Hiç böyle restoran yoktur yani. Belki de olsa bile çok az, çok nadir. O da bir de biz kalabalık bir aileydik. Şimdi bilmiyorum, babam pek dışarıda yemek yemeyi pek tercih eden insanlardan değildi yani. Mecbur kalmadıkça gitmezdi. Şimdi artık hepimiz şimdi gidiyoruz. Malta Çarşısı da o zaman da vardı tabii, bu kadar şey değildi, rövanşta değildi. Yani alım gücü biraz daha zayıf olan insanlar daha çok giderdiler. Ama vardı. Dediğim gibi babam çok meraklı bir insandı. Eminönü'nde çalıştığı için Eminönü'nde vardı, üst geçit vardı. Tam şu anda size anlatayım. Yeni caminin tam hizasında bir üst geçit vardı. Öyle yeraltı çarşısı, yer altından geçen köprü bir şey yoktu. O üst geçitin altında gene o zamanın çok meşhur şarküteri satan şeyler vardı, dükkanlar vardı. Babam her hafta kahvaltımızı oradan getirirdi. Her şey, ama her şey, ne kahvaltı ne gerekiyorsa her şey oradan alırdı. Anneme sadece mahalle kasabından et almak düşerdi. Babam biraz yani düşkün, böyle kaliteli, temiz bir şey, iyi yerden olsun. Ondan sonra şimdi oralar yıkıldı, resimlerde kaldı oralar. Şimdi bazen görüyorum. Gerçi o da başka güzeldi. Tam böyle Yeni Cami'den karşıya geçtiğiniz zaman Eminönü Köprüsü'nden hizalı kocaman bir köprüydü. Hatta vapurlar bile, adalara kalkan vapurlar bile o köprünün oradan kalkardı. Eminönü'nden Karaköy Köprüsü var ya,
Tam orada adalara Yalova'ya giden ekspres diye, şimdi Paşabahçe, Fenerbahçe, Dolmabahçe, bu 3 vapur şeye çalışırdık, Yalova'ya. Ama Yalova'ya gitmeden önce sadece Heybeli, Büyükada, Yalova. İşte o köprüden biz oradan inerdik, o köprüden inerdik vapura binmek için. Sonra zamanla ta geldi Eminönü'nün o Sirkeci tarafına vapurlar, oradan başladı kalkmaya. Şimdi bilmiyorum oradan kalkıyor mu, biz şimdi şeyden gidiyoruz, gidince Kabataş'tan gidiyoruz. Kabataş'a şurada 10 sene oldu olmadı Kabataş'tan kalkıyor vapurlar. Çok yani o Karaköy çok güzeldi. Çok böyle cıvcıvlıydı. Çok güzel. Eğlenceliydi. Yani o insanlar harıl harıl bir taraf Karaköy'e gidiyor, bir taraf o tam ortasından öyle lokantalar falan da yoktu köprünün altında. O köprünün altında yoktu. Şimdi restoranla balık lokantaları çoğaldı. İşte Eminönü gene bir tek Eminönü'nden bir tek Üsküdar'a vardı, bir de Kadıköy'e vardı. Pardon, Eminönü'nden bile yoktu. Karaköy'den kalkıyordu vapurlar. Bir Kadıköy'e kalkıyor. Önce Kadıköy, sağ taraf Kadıköy'de, iskelenin sol tarafta Üsküdar'a gidendi vapurlar. Şimdi de işte o çok eskilerde öyleydi. Sonra şimdi Eminönü, tabii insanlar yetişemediği için Eminönü'nden de yaptılar. Bundan gene 10-15 sene oluyor herhalde yapılalı. Eminönü'nden Kadıköy'de var ayrı iskeleler. Karaköy de var, Üsküdar'da da var. Hatta Boğaz'a da var. Boğaz gezileri böyle yoktu o kadar. Sadece otobüste Boğaz'a gitmek istiyorsan otobüste giderdik. Sahilden Emirgan, Sarıyer hep sahilden giderdi yani, öyle vapur falan yoktu. Bir kere de gittik, Kavaklara gittik, Rumeli Kavağı'na da gittik. İşte babam diyorum ya, çocukken çok gezdirdi Allah için, biz bilmiyorduk, hep öğrendik onun sayesinde. Bir de Anadolu Kavağı'na gittik. Anadolu Kavağı'nda işte oraları gezdirdi. Başka oralarda piknik yapmaya gittik gene böyle çocukluğumuzda. Böyle ulaşım bu kadar zor değildi ama bir bastım yollara çıktı. Böyle şimdiki gibi adım adım gitmiyordu araçlar yani. Güzeldi, İstanbul çok güzeldi hakikaten. İbadetlerimizi işte çok küçücükken dedim ya, mahalledeki camilere gidiyorduk teraviye. Bir de annem her Ramazan mutlaka bizi Fatih Camii'nden başlıyorduk. Eyüp Sultan Hazretlerine, Sümbül Efendi, Merkez Efendi, Hırkayı Şerif, tabii Fatih'ten sonra Hırkayı Şerif'e gidiyorduk. Yani her Ramazan bunları ziyaret ederdik. Sonra daha sonraları ki öğrendik, karşı Üsküdar'daki Hazretleri öğrendik. Yani o zamanlar çok bilmiyorduk, çok gençlik, bilmiyorduk. Zamanla işte duyuyorsun Mahmud Hüdayi Hazretlerine, Selam Baba Hazretleri, Yuşa Hazretleri. Yani o zaman böyle bizi araçlarla gezdiren böyle şeyler yoktu ki. Çok da bilmiyorduk oralar. Çok uzaktı. Mesela Yuşa Hazretlerine gitmek bayağı bir uzaktı. Ama Mahmud Hüdayi Hazretleri, Selam Baba'ya da çok rahat gidiyorduk mesela. Oraya da öğrendik. Annemle falan çok gidiyorduk. Gene Fatih'te, Haydar'da annem ne derdi? Gene de orada da Haydar'da da bir şey vardı. Yatır. Şu an hatırlayamadım ismini ama Haydar. Edirne Kapı'da tekkeye giderdik. Muzaffer Efendi tekke'ye. Ondan sonra Hırkayı Şerif'in şeyinde Koyunlu Baba. Hatırladıklarım daha. Gene de annemlerin gene bir alt caddelerinde, şu an hatırlayamıyorum isimlerini ama oralara da mutlaka bir türbe ziyaretleri yapardık. Özellikle Mehmet Ogay Hazretlerine,
gelirdik. Artık böyle genç kız olmuşuz, serpilmişiz tabii ki. Hani annemle birlikte, babam yalnız göndermezdi, işte annemle birlikte böyle giderdik. Zaten hep tarihin içindeyiz. Yani her taraf tarih kokuyor. Gerçekten öyle ama gene de şu anda Allah razı olsun devletimizden çok güzel tarihi eserler ortaya çıktı. Çok bakımsızdı. Çeşmeler o kadar bakımsızdı ki kara kara görünmüyor. Topraklarla, pisliklerle dolmuş. Yani önleri çok kötüydü ama şimdi çok güzel olmuş. Harika olmuş. O güzellikler ortaya çıkmış. Tarih kokuyor. Çünkü derlerdi ki Eminönü'nden bir gelirdik Fatih'e doğru, böyle o güzel bir tarafta Mimar Sinan'ın eserleri, Fatih Camii, Edirne Kapı'daki Mihriban Sultan, ondan sonra Sultanahmet, Ayasofya'yı pek o zamanlar pek şey yapmıyorduk. Yani bir iki kere ziyarete geçtim ama o zaman ziyarete ayakkabıyla falan giriliyordu o zaman. Yani o şeydi, cami olarak değildi. Giremiyorduk. Giriyorduk da yani çok üzülüyordum. Böyle gördüğüm zaman çok üzülüyordum içerisine. Turistler daha çok giriyordu. Şimdi Allah razı olsun açıldı, çok güzel ibadetimizi yapıyoruz, giriyoruz, geziyoruz. Sultanahmet'e de gelirdik. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, bak onlar şimdi aklıma geldi. Süleymaniye, bunlar çok böyle koştura koştura her akşam aslında bir cami gezerdik teravih zamanı. Yani teravih ayrı camilerde kılardık. Ama diğer zamanlarda da gelirdik. Sultanahmet ziyarete gelirdik. Camide namaz kılmaya geliyorduk. Çok geliyorduk oralarda. Başka hatırladım. Eminönü'nde Gülhane'ye çok gelirdik. Gülhane Parkı'na. O zamanlar bizim çocukluğumuzda sırf hayvanat bahçesiydi orası böyle. Şimdiki gibi değildi. Envai çeşit hayvanlar vardı. O kadar güzel. İlk baştan daha girer girmez bir fok balığı ile karşılaşıyorduk. Nasıl böyle o sudan çıkar, insanlara böyle sevgi dağıtır, o fok balığı girer çıkar, başka güzeldi. Ondan sonra zürafalar vardı. Tabii zürafa bir taneydi. Bir de yavrusu mu ne hatırladığım kadarıyla. Mesela kediler, o köpekler, o tavşanlar, çeşit çeşit aslanlar. Ya şimdi gibi değil, sırf hayvanat bahçesiydi. Biz onu hayvanat bahçesini görmeye giderdik. O kadar güzeldi. Şimdi artık o eski şeyler yok ne yazık ki. Güzellikler yok. İşte sade şimdi kafeler, bahçeler, bir şeyler yeme yeri olmuş. Ebu Vefa Hazretleri'nin çevresine. Evet. Helvacı Baba'ya biz o zamanlar gelirdik. Bilmiyorduk. Şehzadebaşı Camii'nde gene orada Hazret yatıyor. Biz Helvacı Baba diye oraya geliyorduk. Yıllarca. Sonra ben çok sonra öğrendim ki Helvacı Baba'yı, yani çocukluğumda biz Helvacı Baba'ya gelirdik Şehzadebaşı Camii'ne. Şimdi yani aşağı yukarı bir 15 senedir de bu bulunduğumuz yerde helva yaptığımız yeri 15 yıl önce keşfettik gene bir arkadaşımın sayesinde. Oradan da işte Ebu Vefa Hazretlerine geldik. Onu gördüm, bilmiyordum. Mesela Vefa'da benim amcam oturdu bir tanesi ama hiç belki onlar biliyordu, ben hiç duymadım yani. Sonra biz keşfettik. Geldik, Bozacı'ya geliyorduk. Meşhur Bozacı var biliyorsunuz. Ondan sonra onun itibariyle bulduk, Ebu Vefa Hazretlerini bulduk. Zaten benim çocukluğum Vefa'da geçti ama o zamanlar çok küçücüktük. Bilemiyordu, kimse bize söylemedi. Belki de biliyordu büyükler, ben belki de hatırlayamıyorum. Ondan sonra orada gene Vefa Bozası'na gelirken orada gene çok kıymetli bir zatlar yatıyor. Şu an isimlerini hatırlayamıyorum ama tarih güzel bir medrese gibi kolonun hemen arkasında yeri. Zaten Süleymaniye o zamanlar hep çok
tarihi binalar vardı. Çok eski kolonlar vardı. Biz şimdi mesela gene çok güzel bir yer açılmış. Eski bir kiliseyi bozma cami olmuş. Çok güzel. Ben onu mesela şuradan 6-7 ay önce gördüm. Belediyemiz yapmış. Çok güzel olmuş. Hatta girdik içeride namaz kıldık. Bayağı tapınakmış aslında. Tapınaktan şimdi camiye dönüşmüş. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Hatta dışarıda taşlarını falan bile gördüm. Desenler kendilerine ait onların bir amblemleri var. Onları duvarlarda gördüm. Tabii onlar taşa işlenmiş, oyulmuş. Başka bildiğim, hatırlayabildiğim var. Sarnıçlar vardı. Sarnıça giderdik çocuklukta. Onu da bize ilkokulda gösterdiler. Sarnıça geldik. Topkapı Sarayı'nı gezdirdiler. Vefa'da çok eskiydi evler. Çok eski. Çok tahta evler. Çok vardı. Yani çok aşırı derece. Zaten beton evler pek yok gibiydi. Hep tahtaydı evler. Artık zamanla tabii ki oldu. Değişti, beton oldu ama benim çocukluğumda çok eskiydi. Dökülüyordu yani bayağı evler dökülüyordu. Bakımsızdı, çok bakımsızdı. Haşim İşcan yapılırken de duyuyordum. Ama biz Tetünmeler Sinan Ağa Mahallesi'nde olduğumuz için o tarafta pek şeyimiz yoktu. Yani tam belediyenin tam merkezinde. O tarafa yolumuz düşmüyordu. Şöyle daha çok Tetünmeler'den doğru Kadınlar Pazarı'ndan doğru iniyorduk. Mesela caddeye ineceğiz. Eminönü dolmuşları geçiyoruz. Şehir tiyatrosunun oradan dolmuşa binerdik. Öyle giderdik nereye gidecektik. O Fatih'te çok çalışmalar vardı tabii ki. Pek yolumuz o tarafa çalışma var diye düşmüyordu. Sadece bir açılışını duymuştum. Gene biz değil de babam, annem falan gitmişlerdi açılışına. Bir de Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi'ndeki orasında gene resmi geçit yapılacakmış. Yıllar evvel rahmetli Adnan Menderes geçecekmiş. Bir resmi geçite gittik. Çocuktum işte küçük o zamanlar 6 yaşlarında falan 5-6 yaşlarında. Resmi geçitte Adnan Menderes'i görmek için gittik. Cumhuriyet Bayramı mıydı hatırlayamıyorum veya başka bir şey miydi bilemiyorum. O zaman işte babam bizi aldı götürdü resmi geçti Vatan Caddesi. O zaman da Vatan Caddesi de yeni açılmış. Oralar da yapılmış güzel. Hep toprakmış bağ bahçeymiş oralarda. Bayağı yani çok yol toprak bayağı bakımsızmış. Orayı da rahmetli Adnan Menderes yaptırmış o caddeyi. Onun için adını Adnan Menderes Bulvarı koymuşlar. Çok güzel. Onu hatırlıyorum sadece böyle bir jipin içinde üstü açık böyle onu halkı selamlıyor. Onu o halini hatırlıyorum. Küçük olmama rağmen hatırlıyorum o şeyi. Çok güzeldi. Ya şimdi çok kötü sallandık. Ben en üst katta oturduğum için çok sallandık. Aşırı sallandık yani. Hatta o kadar korktum ki duvarlardaki tuğlalar dökülüyor zannettim. Yataktan kalkamadım, kilitlendim. Takır takır öyle bir sallandı ki o tuğlalar, dedim ki herhalde bu gardırobun arkasındaki duvar yıkıldı. O kadar bir sallandık. Tabii ki Allah'a şükür çok böyle yıkım bizim çevremize pek olmadı. Çatlaklar biraz oldu. Onlar da zamanla onarıldı. Fatih'te benim bildiğim çevremdeki bir tek annem yani Tetünmelerin bir önü değil 2 önlü halamın kızı oturuyor. O da çok eski ev, tarihi ev. Zaten yıkılma yasak. Evin bir gittim duydum yani çok kötü olmuş. Sadece 4 duvarın şöyle köşeler açılmış. O kadar üzüldüm gittim. Tabii sağ olsun gene devlet o zaman onlara yardım etti onarım yapılsın diye. Bir tek onun evini biliyorum. O da eski, çok eski tarihi bir ev olduğu için köşelerden artık çok eski, 100 yılın üstünde bir ev. Ondan sonra başka diğer ahbaplarımda kimsenin bir tek Avcılar'da işte
Bir iki yakınımız yıkılmış evleri. Yani bizim Fatih'te Allah'a şükür yıkım duymadım. Yani belki oldu mu bilmiyorum ama çevremde hiç kimsenin evine bir şey olmaz, zarar olmadı. Mimarisi de çok değişikti, çok güzeldi. 2 katlıydı, tahta, çok güzel. Hatta merdivenleri çıkarken takır takır sallanır, namaz kılmaya yukarı çıkardık. Ee, Devrilir mi diye, yıkılır mı diye korkardım. Ama çok manevi açıdan çok güzeldi. Bahçesi vardı arkada, orada biz helvamızı yapıyorduk. İçeride gene çok güzel mihrabı vardı. Tam Hazret'in bulunduğu tam köşede. Gene bir kuyusu vardı. Sarnıç gibiydi yani. Çok eski çok tarihi bir kuyusu vardı. Ondan sonra bahçesi de böyle çok minik ama çok güzel, şirin bir bahçesi vardı. Çok tarihi gene ağaçlar vardı içinde. Çok güzeldi. Yani orada güzel bir vakit geçiriyorduk. İnşallah yenilenince tekrar aynı şeyi yaşarız. Çok güzeldi. Bakımsız dönemi yani amcamız, türbedar amcamız vardı. O bakarmış. Ben onu görmedim. Bana nasip olmadı onu görmek. Ama o çok kendi imkanlarıyla, hiç kimseden yardım almadan, orası 3 kere tekke yanma şeyi geçirmiş. Yanmış. Tinerciler falan girmişler. Oraları yakmışlar. 3 kere yanma yaşamış. Sonra öyle bir çöp atmışlar ki yığınla böyle dağ gibi çöp oluşmuş içeride. Sonra bu amcamız Allah rahmet eylesin, o buraya el atıyor. Belediyeden yardım istiyor. Hani katiyen eğer buradan çöpleri kaldırırsan seni hapse atarız demişler. Ama amcamız o kadar şey ki göğüs germiş. Hiç kimseden de yardım istememiş. Kendi imkanlarıyla orayı özel bir araç tutarak oradaki çöpleri çıkartmış. Böyle anlatıldığına göre onu bilmiyorum. 3 kamyon dolusu çöp çıkmış içeriden. Çok ben görmedim, resimlerde gördüm. Çok üzüldüm tabii ki. Çok o kadar. Ya bir türbe böyle başıboş bırakılmaz. Çok yazık, çok acı. Şimdi biz de elimizden geldiğince işte yaşatmaya çalışıyoruz manevi açıdan. İnşallah yenilenince daha da güzelleşecek, daha da iyi olacak. Şimdi üniversite bize bir oda verdi. Orada yapmaya çalışıyoruz helvamızı. İnşallah biterse türbemiz daha güzel, daha böyle verimli, daha da candan bir şekilde daha güzel yapmaya çalışacağız. Daha maneviyat daha da yükselecek inşallah. Şu anda ben evlendim, Horhor Caddesi'ne geldim. Hala da aynı yerde ikamet ediyorum. Horhor'da da gene bizim tam yukarıdan inerken Supi Paşa Konağı varmış. Çok tarihi bir konak. Hep eşim orayı anlatırdı, Supi Paşa Konağı bayağı büyük, derin. Şu anda orası üniversite galiba kullanıyor. Kütüphane olarak mı bilemiyorum. Bir ara araştırmaydı. Şu anda bilmiyorum ama herhalde gene kütüphane olarak kullanılıyor. Tam onun inerken yamacında tam köşede Horhor Çeşmesi varmış. Hala durur. Bir ara açtılar, sağ olsun belediyemiz orayı çok güzel gene bakıması. Orası da gene öyle çöplüktü, yığılmıştı. Orası da temizlendi, taşlar oyuldu, tertemiz, pırıl pırıl. Hatta akarsu bile getirdiler, verdiler. Sonra bilmiyorum ne oldu. Suyu mu halkımız birazcık yanlış mı kullandı bilemiyorum. Kapatıldı. Ama gene Horhor Çeşmesi durur orada. Aynı onun tam karşı paralelinde de Bıçakçı Alaaddin Camii var. O da benim Kur'an öğrendiğim Kur'an kursu var orada. İskender Paşa Kız Kur'an kursu. Orada da
öyle bir şey var ki sarnıç. İstanbul susuz kalsa orada katiyen susuz kalmıyorsun. O sarnıç Bizans zamanı mı yapılmış? Fatih'ten öyle bir şey yapılmış ki kanal oraya o sarnıca akıyor, yağmurla ilgili ama kanallar. Orada o sarnıç doluyormuş. Biz şimdi devamlı akarsu var. Devamlı akarsu var. Allah'ım ya Rabbim, bu su hiç mi bitmiyor? O kadar bir su. Sonra biz bir ara kursumuzda susuz kaldık. Sular kesildi. O suyu alalım bakalım nasıl bir suymuş dedik. Bayağı tabii o sarnıcın temizlenmesi lazım. Artık yıllardır şey olmamış. Biz ne yaptık? O suyu bir süzgeçten geçirdik. Bir kaynattık. Önce bir kaynattık. Öyle çayımızı falan yaptık. Ondan sonra hemen gene orası da çok tarihi, Bıçakçı Alaaddin Camii çok tarihi bir cami zaten. Altında kursumuz da öyle güzel büyük bir kurs. İskenderpaşa Kız Kur'an kursu diye geçiyor. Şimdi artık çok yıllarca mahallenin hanımlarına hizmet vermiş. Şimdi bir yıldır da üniversite ilahiyatçı öğrenciler, bilmiyorum, biz orada ayağımız kaydı, çok güzel, bizim için çok manevi açıdan her gün gidiyorduk orada, Kur'an'ımızı geliştiriyorduk. Hocamız da artık mecbur kaldı, kadıncağız emekli oldu. Hatta diyorduk bırakma hocam, biz burayı devam edelim, çok güzel. Buradaki maneviyat başka güzel, hakikaten çok güzel. Ama şimdi biz artık mahallenin kadınları gitmiyor. Hiç Kur'an'ı ben orada öğrendim. Benim gibi yüzlerce hanım. Hiç Kur'an bilmeyen, okumasını bilmeyenler orada öğrendiler. Çok kişiye hizmet yapıldı, verildi yani. Ondan sonra onun tam köşesinde de bizim sokağın, zaten hemen köşemizde şey var, Sofular Hamamı var. Caminin hemen sütunun bitiminde köşede Sofular Hamamı var. Kadınlar, birinci kapı kadınlar hamamı, ikinci kapı da erkekler hamamı. İçerisine de çok gittim ben, annemle falan gittik, anneannemi götürüyorduk. Yaşlı olduğu için o çok severdi hamamı, anneannem rahmetli. İçerisi gene orada çok güzel, tarihi bir hamamdır orası. Mutlaka erkeklerinki de aynı bizimki gibidir. 2 katlı, ben hiç 2 katlı hamam görmedim. Burası 2 katlı. Ondan sonra tahta, içi tahta, çok güzel. İçerisi gene öyle kocaman bir göbek taşı ortada. Bölüm bölüm yıkanma yerleri yapılmış. Ayrıca gene bir bölüm var. Orası da çok sıcak. Yani neyle ısınıyormuş zamanla? Kömürle, odunla ısınıyormuş. Öyle bir sıcak bir alan ki, o hamamlara hiç gittiniz mi bilemiyorum. O kadar sıcak ki orayı hep çok affedersiniz kese bölümü diye ayırmışlar. Yani kese, orada kese yapıyor ama çok sıcak. Yani bir saunaya girer gibi sıcak, aşırı. Sonra işte içeride gene hala öyle tarihi kapıları, şu anda bilmiyorum, çoktandır gitmedim. Tarihi kapılar, bölümler, böyle buranın tahtaları gibi üst katı şeyler, trabzanlar, tahta. Çok güzel, tarihi bir hamam. Onun tam köşesinde de gene küçük bir cami var. İsmini şu anda hatırlayamıyorum da neydi? Yani bak, bizim sokağımızda Adımbaşı Cami ne kadar güzel. Şimdi yapılan yeni yapılara gidiyorsun, cami nerede var diye çıkıyorsun, balkonlarda arıyorsun. Bir minareden ses gelecek mi? Bak bizim sokağım, tam benim caddemde zaten Horhor'un bitiminde zaten bir küçük cami daha var. Kızıl Minare. O da çok tarihi. Küçük bir cami ama çok şirin bir cami. Bu şey de öyle, bizim Alaaddin Camii, Bıçakçı Camii, o da öyle küçük. Köşesinde tam Gönenli hocamız orada çok sohbet verilmiş hanımlara. Karşısında da tekke var zaten. O tekkeyi de zaten yıkmışlar, tarihi. Gene bizim Horhor'un tam üst tepesinde Kaymakamlığın sokağında, eskiden kaymakam nüfus müdürlüğüydü.
Benim evlendiğim senelerde 81'lerde orada nüfus müdürlüğüydü. Bizim tam Suppi Paşa Konağı'na inerken tam sağında sokağın içinde şey vardı. Nüfus müdürlüğü. Fatih Nüfus Müdürlüğü oradaydı. Sonra taşındı bu Vatan Caddesi'nin sonuna geldi. Ulubatlı'ya doğru geldi. İşte orada da tekke var. Çok güzel bir tekke var. Gene şimdi gene araştırma böyle dini sohbetler yapılan hemen o Suppi Paşa Konağı'nın karşısında tekkeydi. Şimdi gene böyle hanımlar orada Kur'an falan şey yapıyorlar, öğreniyorlar. Bilim, öğrenciler geliyor. Orada aynı şekil kullanılıyor. Bir de bu hamamın, Sofular Hamamı'nın köşesindeki cami de çok tarihi bir cami. Bilmiyorum, bir gün inşallah yolunuz düşerse bir gezin. O da yeni yapıldı zaten. Bakımı şurada 2-3 senedir bitti. Bayağı uzun sürdü. O da çok tarihi, eski, küçük bir cami. Sütunlar içinde çok şık. Ben gittim gördüm, çok güzel olmuş yani. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Dur bakayım. Şu an hatırlayamadım. Şeyi söyleyecektim. Sabit pazarımız vardı Vatan Caddesi'nde. Şimdi Historia'nın olduğu yerde. İşte 80'ler, 81'lerde ben oraya da evlenip geldiğimde orada sabit pazarımız vardı. Çok güzeldi. Ya ben çok mutluydum. Alışverişlerimi hep oradan yapıyordum. Sonra aşağı yukarı 5 yıl, 6 yıl sonra dediler ki yıkılacak, 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 yıkılacak. O zaman yıkıldı. Çok üzülmüştüm. O sabit pazara gidince her şey vardı o pazarda da. Yani çarşambaya çıkmama gerek yoktu. Bana çok yakındı orası, İskenderpaşa pazarı. Yıkıldı. Şu an Historia'nın bulunduğu yer. Çok güzeldi o da. İçinde inanır mısın, sebzesinden tut saatçısı, onarım için ne gerekiyorsa her şey, bir saatim bozuldu gidip orada yaptırıyordum. Bir elektrikçi ustası bulacağım, oraya gidiyordum. Yufkasından tutun, yufkacı var, kendi açardı. Yani mahallede ne gerekiyorsa o pazarın içinde buluyordunuz. Şimdi bayağı yazık oldu. Çok yazık oldu yani, güzeldi, çok güzeldi. Başka Vatan Caddesi'nin bize doğru gelirken gene neler vardı ya. Hatırlamaya çalışıyorum. Metrodan önce bayağı oralarda da şeyler vardı yani. Şu anda kebapçılar yoktu, eski dükkanlar, bakkallar, market yoktu, hep bakkal. Ne diyeyim, gene bizim orada da gene yufkacı vardı, yufka açılan yerler. Şimdi oralar sırf oldu sana kebapçılar oldu, kebapçılar diyarı oldu. Ortasında da bizim o Horhor'un tam ortası böyle büyük bir şey yoktu. Çok dar bir alandı. Yani yukarıdan, Fatih'ten inen araçlar, o da çok tarihi, gene orada bir şey vardı. Onu yıktılar, kaldırdılar yıllar önce. Aşağı yukarı gene 30 sene oluyor kaldıralı. İşte demek ki metro yapılacak diye kaldırıldı. Hani yol açılsın, genişlesin. Yol çünkü bayağı dardı. Daha çok eski çıkıntılı binalar vardı. Hani dükkanda ama böyle çıkıntılı, ters kalmış denildi. Bir şeylerden kaldırıldı onlar. İşte o cadde olduğu gibi geniş, büyük bir cadde oldu orası. Şimdi metro geldikten sonra tabii hepsi kalktı, oradaki yerler. Hepsi yıkıldı, kalktı. Orada da çok tarihi evler vardı. Çok eski binalar vardı. Şimdi hala da gene var. Hatta bir arkadaş oturuyordu orada tam kebapçıların bitiminde. Hamalcı Dede'ye gelmeden, Hamalcı Dede var orada gene bizim yakınımızda. O bina da işte yıkılacak mı çıkartılmış içindekiler, kiracılar. Ama şu anda bina yıkılacak mı, tamirat mı görecek onu bilmiyorum. Gene onlar da eski böyle taş binalar ama taşlar bile hep oymalı. Artık bilemiyorum ne olacak. Metroyu hatırlıyorum. Tabii Umut falan da vardı. Küçüktü Umut. Evet yapıldı. Bizden de işte çok büyük şeyler geçti altımızda. Tam Horhor'un alt şeyinde çok tarihi şeyler varmış. Artık sütunlar mı var bilemiyorum. Dediler ki çok derine inemediler.
Bayağı şeymiş bizim oralar. Yokuştan aşağı doğru inerken, yani tam bizim o hor bizim binanın o tarafta çok tarihi şeyler kalın. Doğru, çünkü parktan gelince belediyenin oradan hakikaten kalıntılar var. Tabii ki Bizansların yaptığı devir, kimi neler var altta. Fazla inememişler. Aynı şekil Fatih'te de öyle. Fatih'te de metro yapılacakmış. Fatih Caddesi'nde de müthiş bir Bizans şeyleri var, surları varmış. Ne kalıntılarsa artık inememişler. Yoksa dediler ki oraya da metro yapılacak. Alttan geçsin ki Fatih birazcık trafik tıkanıyor ya. Onu da yapamamışlar da, belediye daha iyi biliyor onları da. Yani benim duyduklarım ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyorum. Ya Fatihli olmak güzel bir şey. Çok doğduk, büyüdük. Öleceğiz gene Fatih. Yani ben bir ara çıkayım diye düşünüyordum. Ama nereye gidersem gideyim Fatih'teki huzuru, maneviyatı hiçbir yerde bulamıyorum. Gittim, gezdim. Yok, Fatih başka. Hele ki böyle özel zamanlarda, Ramazanlarda, kandillerde başka bir coşkulu. O yıllardır aynı şekil devam ediyor. O caminin girişi ışıl ışıl. Gece geç vakit bir kadın camiden çıkıp rahatlayıp, bir ara çünkü 12.30'larda çıkıyorduk, 12'lerde camilerde. Bir kadın tek başına çıkıp, eskiden öyle değil, korkardı kadın, karanlık olurdu sokaklar. Ama şimdi ışıl ışıl o camiden çıkınca hepsi öyle. Bir tek Fatih değil, Sultanahmet öyle, Süleymaniye öyle, Mihrimah Sultan öyle. Yani artık o camilerin güzellikleri ışıl ışıl ortaya çıktı. Aydınlık, caddeler çok aydınlık. Herkes bir coşku içinde. O Ramazan'ın verdiği coşku. Yani onun için Fatih'ten artık pek çıkmayı düşünmüyorum. Kendi evimiz, yurdumuz zaten. Çok güzel. Allah olmayanları da nasip etsin, ama Fatih'te oturmak hakikaten güzel bir şey. Çok güzel. Onun lezzetini uzaklaştıkça anlıyorsun. Başka yerlere gidince anlıyorsun. Yok, Fatih başka güzel. Maltepe'de geçen hafta bir arkadaşıma geldim. Yok, Fatih'in havası başka. Gerçekten güzel yani. Ben çok seviyorum. Fatih'i çok seviyorum hakikaten. Mesela kız kardeşim evlendi, uzaklaştı. Çok ağlıyordu. Ablaya, buralar çok uzak. Mesela Avcılar'a, sonra Beylikdüzü'ne, sonra Büyükçekmece'ye gitti. Abla Fatih başka diyordu. Biz o zaman içinde olduğumuz için anlamıyorduk. Ne zaman ki onlara başladık gitmeye, Fatih'in o lezzetini, o insanların birbirine saygısını, hakikaten yani biz birbirimize, bir komşuyu bir sıkıntısı oldu mu koşarız, bir ölümlerde koştururuz. Şimdi uzakları duyuyorum, herkesin kafası kapalı. Diyor ki ölümümüz oldu da bir başsağlığına gelen komşum olmadı diyor. Ne kadar acı bir şey. Bu çok acı bir şey. Ama biz öyle değil. Günlerce o eve taşınırız, gideriz, geliriz, ihtiyaçlarını görürüz. Neye lazımsa sırayla birisine, hepimiz sıraya koyarız. Yemek yapılacaksa, aş edilecekse, yani kendimiz her gün sıraya koyarız, o eve getiririz. Bir komşuluk budur. Komşuluk hakkı ne bileyim, yok ama çok işten duyuyorum. Koca büyük binalar ama komşuluk diye bir şey yok. Çok acı bir şey değil mi? Ya şimdi eskiden bir şey alırken en kaliteli malzemeler satılıyordu. Şimdi o kişiler tabii biz yaşlandık artık. O kişiler gittiler, onların yerine hep giyim, hep mesela Fatih'te İnci'nin yanında meşhur bir ciğerci vardı. Çok kaliteli ciğer satardı. Gitti. Adam yok. Artık tabii biz o da yaşlanıyor. Belki de Allah rahmet, eğer ölmüş Allah rahmet etsin. Gene ben Aksaray'da otururken, Aksaray geçidin altında, pazarında, sabit pazarda, orada da öyle. Çok kaliteli dükkanlar vardı. Çok kaliteli şeyler. Mesela ihtiyaçlı kasaplar. Şimdi giremiyorsun kokusundan. Müşteriye saygı bitmiş. Bir hoş geldiniz, bir saygı vardı müşteriye. Hele bir kadın müşteri gelmesi. Yok şimdi, yok katiyen onlarla
kıyaslarsanız asla yok. Müşteriye asla değer yok, saygı yok. Müşteri haklıdır şeyi yok. Haksız bile olsa haklısınız derlerdi böyle. Bir beyefendi edasıyla kasaplarımız, şeylerimiz. Şimdi asla yok. Market zaten çoğaldı. Kasabım var. Gene benim köşemde çok güzel, kaliteli et satan kasabım var. Evet, onlarda birazcık o saygıyı görüyorum. Allah razı olsun, ama başka yerlerde yok. Hep gitti, dağıldılar. Eski esnaflar, kaliteli malzeme satan esnaflar bitti. Şimdi güvenemiyorsun. Önce gittiğin yer öyle bir şey yok. Kaliteli et satılırdı, kaliteli peynir satılırdı. Peynirin içine katkı maddesi, bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu, katiyen yoktu. Şimdi artık arıyorsun, bulmaya çalışıyorsun. İyi kaliteli bir şey, hangisine katkı maddesi yoktur. Günahları boynuna diyorsun, ama şimdi Allah razı olsun gene ben tarımı gene yapıyorum. Daha çok tercih ediyorum. Mesela Malta'da tavukçumuz vardı, meşhur bir tavukçumuz. O da direkt fabrikadan gelirdi, günlük taze tavuklar gelirdi. Ondan alırdım, o da el değiştirdi. Artık diyorum ya, herkes hastalanıyor, yaşlanıyor, rahatsızlıkları çıkıyor insanların. Şimdi gitmiyorum açıkçası, kendi kasabımdan alıyorum en azından. Hiç olmazsa güvendiğim onlar. En aradığım müşteriye saygı. Bir de kadına saygı yok sokakta. Eskiden bir kadın geliyor bizim gençliğimizde. Kadına saygı. Karşımdan bir erkek geliyorsa hemen kaldırımdan inerdi. Kadın rahat geçsin. Bir araca bineceksiniz, toplu taşıma, itişme yok. Kadına saygı vardı. Buyurun derlerdi. Şimdi erkekler daha çok önde, ama şimdi bitti o görgü, saygı, hiçbir şey yok. Şimdi ben oturayım, o ayakta kalsın, gezmesin, ama bilmiyorsun ki o kadın gezmeye de ihtiyaç var. Doktora gitmeye de ihtiyacı var. Ne yapsın? Mecbur çıkmak zorunda. Zaten maşallah gençlerimiz açıyor telefonu. Allah nazardan korusun. Şimdi yetişen Z kuşağı diyoruz ya. Ben çocuğumu kendim, yani benlik olmasın, çocuğuma oğlum ne olursa olsun sakın büyüğünü gördüğün zaman yer vermemezlik asla yapma derdim. Hala da benim oğlum yaşını aldı. Hala da kim olursa olsun, kadın olsun, yaşlı olsun, mutlaka yer verir, gösterir. Ama yok, o kadına saygı yok sokaklarda. Çok fena. Yani üçlü yürünüyor. Çok ben semtimde görüyorum şu anda. Hiç 5 para etmez. Bir de bu yabancılar da çok bilmiyorlar da. Bizim o eski erkek İstanbullu beyefendiler hakikaten kaliteli insanlar. Ama şimdi çok değişti. Bu yabancılarla. Yani kadına rahat yok. Yolda kendi bağıra bağıra konuşmalar. Gece saat 9'dan sonra hiçbir kimsenin sesi çıkmazdı. Fatih'te de öyle, ben hor Aksaray'da da öyleydi. Ama bir müddet sonra bir bakıyorsun gece 12'de bağıra bağıra, kavga yapar gibi bağıra bağıra, ya burada insan mı uyuyor, yaşlı mı var, çocuk mu var? Böyle bir saygısızlık türemiş gitmiş. O kadar acı yani. O kadar kötü. Çok göç var yani, çok. Bir defa yerliler hep gittiler. Aksaray'ın, Horhor'un yerlileri hep gitti. Yani bir müddet kiraya verdiler, beklettiler. Herkes o zaman karşı tarafa çok taşınanlar oldu. Karşıya gittiler. Sonradan da sattılar. Sattıkları insanlar da bir apartmanda nasıl oturulup başkasına zarar vermeyeyim. Ya böyle bir şey var mı? Ben bir gördüm bir gün karşı apartmanda ki Horhor'un çok sayılı insanlarıydı o taşınanlar. Çok görüştüğüm çok iyi insanlardı. Böyle. Benden yaş olarak çok büyüktüler ama çok kaliteli insanlardı. Bizim apartman çok ayıp söylemesi büyük bir apartman. Yani herkes ne yaptığını bilen kişiler. Çok okumuş tahsilli insanlar, hayatta yapmayacakları bir şey biliyorum.
Kapıcımız var, çok ayıp söylemesi, ve kapıcı hep herkesin kapısından topluyor çöpleri. Bir gün o dağ gibi yeri getirmişler, tam bizim apartmanın önüne yığmışlar. Sıcaktan kavrul ve cam açım, ev hava almıyor. Ondan sonra bayağı bir öyle bir 15-20 gün kaldı. Düşünsene, bir çöpün 15-20 gün kaldığını düşünebiliyor musun? Sonra belediye başladı ilaç yapmaya. Çok söylendik ama çok şey konuştuk. Sonra işte ne oldu? Biraz sıkıntılar yaşandı o zamanlar. Çok sıkıntılar yaşandı. Şimdi artık aynı, gene belki yukarıdan atılmıyor çöp ama şimdi Allah'a şükür konteynerler var. Artık akıllandılar, bilmiyorlardı. Şimdi konteynerin yanına getirip koyana kadar kutusuna atamıyor. Ne yazık ki. Neyse, şimdi öğrendiler artık. Atıyorlar. Bayağı geç oldu. Yani bir 30 sene geçti. Bir 30 yıl geçti ne yazık ki. Böyle. O caddemiz pırıl pırıldı, tertemizdi, yıkanıyordu ya, caddeler yıkanıyordu bir zamanlar. Pırıl pırıldı. Şimdi işte, şimdi birazcık daha sık sık konteyner olduğu için o kadar çöp möp yok Allah'a şükür. Toplanıyor zaten. Belediye topluyor onları şu anda. Allah razı olsun. Eski belediyelerle kıyaslanamaz. Musluklarımızdan kahverengi sular akardı. Beyaz suya hasrettik. Kahverengi su. Ne kadar acı, ne kadar acı yani. O 30 sene öncesini söylüyorum. 30 yıl öncesini. Şimdi çok şükür suyumuz da var elhamdülillah. Ben en üst katta oturuyordum. Su yukarı çıkmaz. Yani o sıkıntıları da yaşadık. Çok yaşadık yani, çok. Aşağı katlar suları biriktir alırlar. Ben en üst kattayım, bana hiç su çıkmaz. Çok sıkıntılar yaşadık. Çok şükür. Depomuz da var. Depomuza kadar da çıkıyor sular elhamdülillah.